Bazen içimizde hissettiğimiz bir yorgunluk vardır. Uykusuzluktan falan değil ama kemiklerinize kadar işleyen, ruhunuzu adeta böyle çekip çıkaran bir boşluk. Aynaya baktığınızda kendinize yabancılaştığınızı hissedersiniz. İşte bu aslında gerçekten bir rahatsızlıktan çok daha fazlası. Bu bir hayatta kalma hikayesi. Evet, biz bugün bir ilişki içinde yavaş yavaş benliğinizi ele geçiren o görünmez hırsızı ve en önemlisi ondan nasıl kurtulabileceğimizi konuşacağız. Şimdi birlikte ilişkilerimizdeki bütün enerjimizi çalan bu hırsızın peşine düşelim. Şöyle bir his size tanıdık geliyor mu? Hani konuşuyorsunuz, çabalıyorsunuz, adeta ruhunuzu ortaya seriyorsunuz ama sanki bütün kelimeleriniz karşınızdaki duvara çarpıp anlamsız birer yankı olarak size geri dönüyor. O duvar sizi duymuyor, hissetmiyor, görmüyor. İşte bu sessiz çığlık çoğumuzun içinden geçtiği o sisli vadinin, o kafa karışıklığının tam başlangıç noktası. Yolculuğumuzun ilk durağı boş bir ayna. Sevdiğiniz insanı bir ayna gibi düşünün. Siz o aynaya en derin korkularınızı, en saf neşenizi, en kırılgan yanlarınızı yansıtırsınız. Ama o ayna size geri yansıtmaz. Sadece kendi parlak, soğuk ve boş yüzeyini gösterir. O yansımada siz yoksunuzdur. İşte bu görünmez olmanın, yok sayılmanın ilk adımıdır. Bu hani basit bir anlaşmazlık, bir fikir ayrılığı falan değildir. Bu çok daha derin bir şeydir. Sanki ruhunuz bir kara delik tarafından yavaş yavaş, milim milim içeriye çekiliyor. Işığınızın kısıldığını, yaşam enerjinizin bir vampir gibi emildiğini hissediyorsunuz. Ve en sonunda fark ediyorsunuz ki sevgi sandığınız o şey aslında kimliğinize düzenlenmiş bir soygundan başka bir şey de değilmiş. Peki kim bu görünmez hırsız? Yüzü nasıl bir şey? Onu gündelik hayatta nasıl tanıyacağız? İşte şimdi fırtınanın tam gözüne inme zamanı. Şimdi bu portreyi birlikte parça parça çizelim ve en belirgin özelliklerini birlikte ortaya çıkaralım. İlki ve belki de en temel özelliği empati yoksunluğu. Bu bildiğiniz duygusal bir körlük gibi bir şey aslında. Yani siz kanayan kalbinizi elinize alıp ona gösterirken karşınızdaki kişi sizin gözyaşlarınızda sadece tuzlu bir su görüyor. Acı dolu çığlıklarınız onun için sadece rahatsız edici bir gürültüden ibaret oluyor. Sizin duygusal evreniniz onun haritasında hiçbir yer kaplamıyor. Ve sonra belki de onun söyledikleri zehirli bir ok gibi kalbinize saplanıyor. Sizin abarttığınızı söylüyor, sizin bir şeyleri büyüttüğünüzü söylüyor. Evet, sizin bütün acınızı, bütün gerçekliğinizi bir anda buharlaştırmaya, sizi kendi hislerinizden şüphe ettirmeye yetip de artıyor bile bunlar. Bir diğer çarpıcı özellik ise her şeyde ve her konuda hakkının olduğuna dair bir yanılsama. Bu öyle sarsılmaz bir inançtır ki sanki onlar bu dünyanın kralı ya da kraliçesi, bizlerse onların sıradan tebaasıyız. Kurallar, sınırlar, nezaket, bütün bunlar bizim gibi normal sıradan insanlar için geçerlidir. Onlar bu kuralların üzerindedir. Onlar her şeyin en iyisini hemen ve şimdi hak ederler. Peki bu hak sahipliği duygusu günlük hayatta ne anlama geliyor? Tam olarak şöyle aslında. Sizin ihtiyaçlarınız her zaman ertelenebilir. Sizin kişisel sınırlarınız rahatlıkla çiğnenebilir. Ve sizin o küçücük, minicik hayırlarınız işte o bir sınır belirleme çabası değil, onların krallığına karşı açılmış bir savaş ilanı olarak algılanır. Ve bir de tabii ki büyüklük taslama var. Yani zihinlerinde kendilerine inşa ettikleri o fantezi sarayında yaşarlar. Orada onlar kahramandır. Onlar dahidir. Onlar evrenin merkezidir. Gerçek dünya ise uzakta, çok önemsiz bir detaydır. Dışarıdan bakınca o saray pırıl pırıl, göz alıcı ve inanılmazdır ama içeri bir adım atsanız duvarları buzdan, içi buz gibi soğuktur. Gerçek bir bağ kurmaya, sıcak bir temasa asla yer yoktur. Bu durum bizi belki de en can yakan gerçeklerden birine getiriyor. Yani vitrin hayatı yaşamak. Yani siz aslında bir partner, bir yol arkadaşı falan değilsiniz. Siz onun toplumdaki imajını parlatan, onu daha iyi gösteren parlak bir aksesuarsınız. İlişkiniz sıcacık bir yuva değil, parlatılıp herkesin görebileceği bir vitrine konmuş bir madalya, bir kupa. Şimdi şunu gerçekten durup dürüstçe düşünmek gerekiyor. Hayatımızdaki seçimleri bizi başkalarına iyi gösterdiği için mi yapıyoruz? Yoksa bize gerçekten iyi hissettirdiği için mi? Bu
Bir vitrinle bir sığınak arasındaki o ince ama her şeyi değiştiren bir çizgi. Ve buna verdiğimiz cevap da bizim bütün hayatımızı ve kaderimizi etkileyecek. Şimdiye kadar konuştuklarımız can sıkıcı, farkındayım ama şimdi en sinsi, en yıkıcı, en ruh emici silaha geliyoruz. Bu öyle bir hırsızlık ki hedefi cüzdanınız ya da eşyalarınız değil, hedefi hafızanız, aklınız yani zihninizin ta kendisi. O bildiğimiz meşhur kavram yani gaslighting. Gaslighting'in amacı nedir tam olarak? Şeytani derecede basittir. Sizi kendi aklınızdan şüphe eder hale getirmek. Kendi anılarınızı, kendi algınızı, kendi yaşadıklarınızı sorgulatmak. O kadar ki sonunda gerçekliğin ne olduğuna dair tek referans noktanız manipülatörün kendisi olacak. Amaç kontrolü bütünüyle tamamen ele geçirmek. Şimdi şu cümlelere bir bakalım. Ben öyle bir şey hiç söylemedim. Bu hiç yaşanmadı. Bunu sen uyduruyorsun galiba. Bakın bunlar tanıdık geldi mi? Eğer bu cümleler hayatınızda sık sık yankılanıyorsa lütfen derin bir nefes alın. Çünkü bu sizin deli olduğunuzun değil, bir manipülasyonun tam ortasında olduğunuzun en net kanıtı olabilir. Bu fısıltıların bir adı olduğunu bilmek bile, bunu tanımlamak bile aslında özgürlüğe atılan ilk adımdır. Peki hiç sırf neyin konuşulduğunu, kimin ne dediğini kanıtlamak için bir konuşmayı gizlice kaydetme ihtiyacı hissettiniz mi? Ne kadar acı değil mi? Kendi hafızanıza o kadar güvenemez hale geliyorsunuz ki bir elektronik cihaza ihtiyaç duyuyorsunuz. Bir şeyleri kayıt altına almak istiyorsunuz. Evet, bunu söylemek gerçekten çok zor ama bir ilişkide bir şeyleri kayıt altına alma ihtiyacı duyuyorsanız, bu ilişkinin geleceğiyle alakalı gerçekten ciddi anlamda endişe duymanız bence şart. Çünkü orası artık bir ilişki değil, sizin akıl sağlığınıza karşı içlenen belki de bir suç mahalli olabilir. Evet, fırtınanın en karanlık, en yoğun yerinden geçtik. Ama biliyorsunuz her fırtınadan sonra mutlaka güneş doğar. Şimdi o şafak vaktine yani uyanışa bir göz atalım. O sizden çalınan ışığı geri almaya odaklanma zamanı olsun şimdi. Uyanışın ilk ve en önemli adımı şu gerçeği iliklerinize kadar hissetmektir. Siz bir deli değilsiniz. Siz sadece sizi görmeyen birinin dünyasında görünmez bir hayal ettiniz. Bütün mesele buydu. Sorun hiçbir zaman ama hiçbir zaman sizde olmadı eğer gerçekten bunları yaşadıysanız. Peki hayatımızı neyin üzerine kuracağız? Başkalarının gözünde nasıl göründüğümüz üzerine mi yoksa kendi içimizde nasıl hissettiğimiz ve nasıl düşündüğümüz üzerine mi? Biri parıltılı, soğuk bir vitrin, diğeri ise sıcacık, güvenli bir sığınak. Biri dışarıdan gelen geçici alkışlar, diğeri içeriden gelen o kalıcı huzur. Seçim bizim olacak. Peki gerçek bir bağ ve sağlıklı bir ilişki nasıl olmalı? Aslında özeti o kadar basit ki bunun. Sizin gerçekliğinizi inkar etmez bu ilişki. Tam tersine onu kutlar. Sizi susturmaya çalışmaz, duymak için çabalar ve en önemlisi sizi yok etmez. Sizi var eder, iyileştirir. Ve bu yolculuğu size ait olan en temel ve en güçlü hakkı hatırlatarak bitirelim isterseniz. Sizin gerçekliğiniz, anılarınız, duygularınız bunlar sadece ve sadece size ait. Kimsenin ama kimsenin bunları elinizden almasına, onları bozmasına, geçersiz kılmasına lütfen izin vermeyin. O ışığı geri alın çünkü o ışık zaten hep sizin.